Merhaba sevgili YouTube izleyicilerim. Biliyorsunuz size birinci hafta 3 haftada göbek eriten diyeti anlattım. Çok da güzel ilgi gördü sizlerden. Teşekkür ederiz. İkinci hafta ise iştah kesen kokuları konuştuk, yöntemleri, metotları konuştuk. Bugün ise yine sağlıklı kilo vermekte çok önemli bir konuyu ve pek çok insanın muzdarip olduğu bir dert olan şeker hastalığı ve insülin direncinden bahsedeceğim. İkisini bir videoda toparladım çünkü ikisi birbiriyle kardeş gibi. Önce bir insülin direnciyle başlayabiliyor genelde, daha sonra şeker hastalığına da çevirebiliyor. Şimdi insülin direncini biraz daha basit bir dille anlatmaya çalışacağım. İnsülin hormonu, pankreas dediğimiz kan şekerini düşürmekle görevli olan bir organın salgıladığı özel bir hormondur. İnsülinin görevi şekeri alıp hücre içerisine sokmaktır. Yani şekerin yakılmasını, tüketilmesini sağlamaktır. Sağlıklı bir kişide diyelim ki bir muz yediniz, tatlı yediniz, hamur işi, makarna, pilav, patates, herhangi bir böyle kan şekerini yükselten bir şey yediniz, hemen gerekli uyarılar gidiyor. Sindirim sistemi, beyin, korneli çalışıyor derken diyor ki insülin salgılamam lazım. Kan şekeri yükseliyor. Ne yapıyor pankreas? O uyarıyı alınca belli bir miktar insülini pompalıyor, kana veriyor. Burası önemli. Şeker normalde sabit durulabilen bir eleman değildir. Şeker sabit duramaz. Ya onu yakacaksın, hareketle, sporla veya çeşitli tekniklerle birazdan söyleyeceğim. Eğer yakmıyorsan sabit duramadığı için karaciğeri gidecek, bir şekilde yağa çevrilecek ve en tehlikeli yağ olan beyaz yağlar olarak göbek, bel civarı ve karaciğer içerisinde depolanacak. İşte bu birçok kronik hastalığın başlangıcı, aslında çok tehlikeli bir durum. Peki ne oluyor da insülin direnci oluyor? Şimdi siz makarna, pilav, börek, çörek, ekmek, simit, açma, boyoz, gevrek, tatlı, şekerli şeyler, çok şekerli böyle bal gibi karpuzlar, kavunlar, üzümler, muzlar, ama en önemlisi de hamur işi ve şuruplu tatlıları yediğiniz zaman ve bunu çok sık sık tekrarladığınız zaman pankreas kan şekerini dengelemek için devamlı aşırı miktarda insülin pompalamak zorunda kalıyor. Bu sefer ne oluyor? O kadar çok insülin salgılanıyor ki artık ona karşı bir direnç oluşmaya başlıyor. İnsülin şekeri alıp hücre içerisine sokma ve onu yakma görevi, yani bu zincirleme reaksiyon gerçekleşememeye başlıyor. İnsüline direnç gelişiyor. İşte o zaman ne oluyor? Kan şekeri yükselmeye başlıyor. Hücreler insülin sayesinde şekeri içine alıp istedikleri gibi onu yakıp kan şekerini düşürememeye başlıyor. Hele bir de egzersiz yapmıyorsanız, en çok burada kan şekerini yakan ve insülin direncine karşı mücadele eden özellikle kas kitlenizi eritiyorsanız ve göbek ve belde yağlanma da artıyorsa dikkat, birçok açıdan sorunun başlangıcıdır. İnsülin direncinde nelere dikkat etmeliyiz? Mutlaka 35-40 yaşından sonra kas kitlemiz kaybolmaya başlıyor. Mutlaka egzersiz yapmalıyız. Kas kitlemizi nasıl koruruz onu anlatacağım. Şimdi insülin direncinde tartışmalı bir durum var. Benim gibi daha çok kimyasal ilaçlara çok yüklenmek yerine yaşam tarzını doğru yapmak ve doğal desteklerden, Ayurveda hapları, fitoterapi hapları veya doğal OTC grubu veya doğal gıdalardan, doğal gıda desteklerinden yardım almak isteyen ve bunu destekleyen bir hekimseniz eğer, o zaman iyi dinleyin, size tecrübelerime dayanan, binlerce hastalık tecrübeme dayanan ipuçları vereceğim. İnanın çoğu hastamda şeker ilaçlarını bıraktırabildik. Çoğu hastada insülin direncini kimyasal ilaç kullanmadan düzeltebildik. Hemen bir kimyasal ilaca başvurmak doğru mu? Bence tartışılır. Kas kitlesini artırır, egzersiz yapar. Doğru, şimdi birazdan vereceğim ipuçlarını, çayları, baharatları, doğal mineralleri kullanırsa vallahi çok da güzel çözüm oluyor. 200 bin hasta bakmışım, 100 bin hasta zayıflatmışım ve çok sayıda hastamda dediğim gibi kan şekerini düşürdük ve göbek ve belde incelmeyi sağladık. Bir kişide gittikçe kollar ve bacaklar inceliyorsa, özellikle gluteal dediğimiz popo kasları, en büyük kas grubumuz, erimeye başlıyorsa, göbek ve bel civarı kalınlaşıyorsa, beyaz yağlar artıyorsa, yağlanma varsa büyük ihtimalle bu kişide insülin direnci
çıkabilir. Nasıl anlarız? İnsülin direncinin başka ipuçları da var. Mesela bana gelen puberte, ergenlik çağındaki veya daha genç hanımefendilerde adette biraz sancı, düzensizlik varsa, özellikle yüzde çok sivilceler varsa, over kisti varsa, yumurtalık kisti varsa bir tahlil yaptırıyorum. Çoğunda da fazla miktarda hızlı karbonhidrat tüketmeye bağlı insülin direnci çıkabiliyor. Şimdi insülin direncini nasıl çözeriz? Birinci aşama hızlı karbonhidratlar dediğimiz beyaz şeker, bayağı da bir ciddi sıkıntı olan glukoz şurubu yani mısır şurubu, aşırı kuvvetli tatlılar, bunları kesmek lazım. Bu arada patates, pirinç, makarna, ekmek yani unlu mamuller de aynı zamanda kan şekerini hızla yükseltir. Elma sirkemizi ben rica edeceğim. Çünkü elma sirkesi neden? Elma sirkesinin içerisinde krom var. Şimdi krom insülin direncini kırmak ve kan şekerini dengelemek için çok önemli bir mineral. Bu eczanelerde kromyum picolinat diye hapları da satılıyor ama kromu doğal yollarla da alabiliriz. Şimdi ben size elma sirkesiyle kan şekerini dengeleyen, insülin direncinin kırılmasına yardımcı olan harika bir şey yapacağım. Fakat bu arada krom nelerde var? Bakın ben not aldım, sizlere tek tek söyleyeyim. Şimdi şaşıracaksınız ama pekmez. O yüzden tahin pekmezi ben her gün bolca yerim, hiç kilo da almam. Çünkü tahin ağır metalleri temizliyor, aynı zamanda tokluk hissi sağlıyor. Pekmez de tatlı, doğru, ama pekmezde hem kan yapıcı demir var, aynı zamanda da yüksek oranda kromyum da var. Bir şekilde pekmez kan şekerini yükseltirken düşürüyor da aynı zamanda. Pekmez tabii iyi, hakiki güzel bir pekmez. Patatesin kabuğu, o yüzden hep derim ki ya Allah çok enteresan yaratmış. Patatesi kabuğuyla beraber yerseniz kan şekerini yükseltmiyor, kabızlık da yapmıyor. Aynı zamanda tam tahıllar, kabuklu tam tahıllar, brokoli, yeşil fasulye, fıstık, özellikle yer fıstığı, bir de fındık. Bunlar da yüksek oranda yine kromyum içeriyorlar. Tatlı krizlerine karşı veya kan şekerini dengelemek için önemli. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bildiğimiz iyi kalite bir su. Şöyle bir bardak su. Sabah uyandınız. Bu arada ciddi bir mayalı gıda alerjiniz yoksa veya sizin eğer nasıl söyleyeyim, mesela mide ülseriniz, aktif bir reflünüz, çok şiddetli bir şeyiniz yoksa sirke iyidir. Sirkeyi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda iyi bir prebiyotiktir. Bağırsak florası için de faydalıdır. Mis gibi elma sirkesi. Ondan sonra bunu, elma sirkesini aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar koyuyoruz. Ben bazen 1,5 tatlı kaşığı koyduğumda oluyor. 1,5 tatlı kaşığı kadar sadece hafifçe karıştırıyorsunuz. Sabahleyin kahvaltıdan önce, kendine özgü güzel bir kokusu da vardır elma sirkesinin. Şifa niyetini içiyorsunuz. Şimdi kan şekerini dengelemek ve insülin direnci için bir tanesi buydu. Elma sirkeli su sabah ve akşam. Bir tarifimiz daha var. Kan şekerini neler düşürür? Bakın bu kısmını iyi dinleyin. Çok tecrübelerim var bu konuda. Birçok insanda egzersizle, bilinçli diyetle, doğru beslenmeyle ve bu desteklerle kan şekeri dengelendi ve insülin dirençleri kırıldı. Bir çay yapalım. Sıcak suyumuz da var hazır. Bu çay kan şekerini dengeleyen bir çay olacak. İçine neler koyacağız? Şöyle aşağı yukarı bir tatlı kaşığıyla diyeyim, bir tatlı kaşığı boyuyla zahter. Zahter bulamazsanız dağ kekiği, doğal bir kekik de olur ama zahter Antep, Hatay, Güneydoğu bölgesinde çok yaygın, artık her yerde var. Zahter'in özelliği, kekiğin abisi diyorum ben ona. İçinde hem karvakrol var, Covid-19'a karşı, virüse karşı koruyor diye çok anlatmıştık. Aynı zamanda zahter kan şekerini de dengeliyor. Şöyle çay kaşığı kadar, çok fazla değil, bir çay kaşığı kadar zahter. Sonra mahlep, bakın mahlebin şeyi burada toz haline getirilmiş hali bu. Mahlebi mis gibi de kokar. Kandil simitini sever misiniz? Ne de güzeldir değil mi? Bol susamla. Kendine özgü bir kokusu, lezzeti vardır. Nedir o? Mahlep. Osmanlı'da, Uzak Doğu'da mahlep çok kullanılmış. Çünkü mahlep verdiği aroma dışında kan şekerini dengeliyor. Osmanlı mutfağında her şeye mahlep kullanmışlar. Kandil simitine, kurabiyelere, bazı. Niye? Çünkü kan şekerini dengeliyor. Kadim bilgiler bunlar. Ondan sonra da şöyle aşağı yukarı küçük bir kahve kaşığı kadar şöyle biraz da mahlep koyduk. Yine onun dışında zeytin yaprağı. Zeytin yaprağını daha çok duyacaksınız benden. İçerisinde çok kıymetli antioksidanlar var. Virüsü öldürüyor, kolesterol düşürüyor, kan şekerini dengeliyor. Şöyle 3-4 yaprak, 4-5 yaprakta zeytin yaprağı koyuyoruz. Mahlep, zahter, zeytin yaprağı, tabii ki tarçın. Tarçın içerisindeki özel maddeler de kan şekerini dengeliyor. Bu arada tarçınla ilgili önemli bilgi. Az kalsın unutuyordum. Sevgili takipçilerim,
Tarçını ana öğünde kullanın. Birçok kişi ara öğünde bol miktarda tarçına yükleniyor. Hipoglisemi, kan şekeri düşüyor. Ondan sonra bir fenalık hissi oluyor. Tarçın ara öğünde kullanılmaz. Ancak tatlı yiyorsanız belki kullanılır. Tarçını kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği gibi ana öğünde kullanırsanız kan şekerini düşürür. Ara öğünde çok zayıf bir öğünde kullanırsanız kan şekerini çok düşürür. Dikkat. Son olarak da kuşburnu. Bildiğimiz kuşburnu şu şekilde, lapası bile kan şekerini çok düşürür. Kuşburnu harika bir meyvedir. Onları da şöyle biraz parçalayarak koyarsınız içerisine. Ondan sonra kaynar suyu koyuyorsunuz. İyicene güzelcene demleniyor. Mutlaka aromatik yağlarda üstünü kapatıyoruz. Bunu hep söylüyorum. Üstünü kapatmadan olmaz. Şöyle üstünde French press'te birkaç dakika bu demlensin. Şimdi şöyle bir toparlayayım. Krom dedik ve kan şekerini aynı zamanda düşüren iki doğal maddeyi de söyleyeyim de veya birkaç doğal madde şu demlene dururken bir 4-5 dakikadır üstü kapalı demlenme süresi. Bakın sevgili izleyicilerim, buna baktığınız zaman aa ne güzel badem diyorsunuz değil mi? Badem ama bu bitter almond, acı badem. Acı badem kan şekerini düşürüyor. Yahudi baklası da veya acı bakla diye de geçiyor. Kan şekerini düşürüyor. Nasıl kullanacağız söyleyeceğim. Acı badem, Yahudi baklası. Ondan sonra kabuk tarçın, zahter ve de burada öğütülmüş hali var. Mahlep. Bunlar kan şekerini düşürmeye yardımcı. Nasıl kullanıyorsunuz? Şimdi acı baklayı, Yahudi baklasını günde bir tane bunu haşlayın. Çünkü direkt olarak taş gibi tüketmeniz çok zor. Haşlıyorsunuz bunu. Yıkayıp haşlayın. Sabah bir tane Yahudi baklası yutun. Akşam bir tane de acı badem yutun. Bakın mesela ülkemizdeki Rum mutfağından gelme çok güzel acı badem kurabiyesi vardır. Niye? O şekerini dengeler acı badem. Zehir gibidir tadı. Zehir derken öyle acı değil, buruk acısı. Ama kan şekerini feci dengeliyor. Hatta bunu ayrı bir konuda belki işleriz. İçerisindeki özel bir vitaminin kansere karşı koruyucu olabileceği de söyleniyor. Günde bir tane akşam acı badem, günde bir tane sabah haşlanmış Yahudi baklası. İşte şimdi çayımızda yavaş yavaş demlenmiştir. Kabuk tarçın veya toz olarak tarçın. Günde bir tatlı kaşığını geçmeyin tarçında. Bağırsak gazına da iyi gelir. Kuşburnu mevsiminde alın, atın difrize, haşlayın. Hiçbir şey katmadan lapa gibi yiyin. Kansızlığa iyi gelir, kan şekerini düşürür. Acayip faydası var ve hemoroid için çok iyidir. Lapasını o belli bölgeye koyduğunuzda bir gün hemoroid bağırsıra işleyeceğiz. Çok da iyi gelir. Onun dışında işte kekik suyu da düşürür. Fakat kekik suyunu direkt birinci planda söylemedim. Müthiş hem kolesterol hem de şekeri düşürüyor. Ama kekik suyu tansiyonu bir puan yükseltebiliyor. Eğer tansiyonunuz iyiyse hem kolesterolün düşmesi hem de kan şekerinin düşmesi için ve insülin direncinin kırılmasına yardımcı olmak için kekik suyunu da deneyebilirsiniz. Şöyle bir toparlıyorum. Bakayım bir şey unuttum mu? Kromu anlattım. Baharatları anlattım. Çayımızı da şöyle bir göstereyim. Ondan sonra tabii ki mahlebi böyle koyduk ya biraz şey olabiliyor. Ondan sonra sabah içeceğimiz elma sirkeli suyun da tarifini yaptım. Kan şekeri düşürücü çayı nasıl içersiniz? Ne çok aç ne çok tok. Günde 2 tane yeterli. Evet, tabii ki egzersiz olmadan asla. Yani kan şekerini yeterince, yani çok aşırı almamak ne kadar önemliyse onu yakmak da o kadar önemli. Çayımızda tabii ki birazcık zahter ve kekiğin tadı baskın olmuş. Benim bu 3. bölümde anlatacaklarım bu kadar. 4. bölümü merakla bekleyin çünkü gluten intoleransını anlatacağım. Gluten dosyasını açacağız. Çölyak hastalığı, gluten intoleransı nedir? Onu bütün detaylı bilgilerle sizle paylaşacağım. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim.